Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Heroes Kısaca Heroes. Kısaca Heroes. Arkaya koy. Kaldım öyle. Arkadaş. Kısaca Heroes'tayız. Bizim aramızda mahallede. O zaman bir kez daha. Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Uğur Engin'le beraberiz. Hero Select'teyiz. 2. bölümdeyiz. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hemen şöyle gireceğim ben. Sen de piyasanın eski Yüzüklerin Efendisi koleksiyoncularındansın. Evet öyle. Evet. Bu eski diyorum çünkü şu an bildiğim kadarıyla elden çıkarttın koleksiyonu. Evet, bir kısmını, çoğunu çıkarttım aynen. Ama tabii ki her zaman sıkı bir koleksiyoncu. Her an geri dönebilirim. Her an öyle bir istek var yani. Bence daha çok keyifli diyorlar. Soru. Neden Yüzüklerin Efendisi? Neden Yüzüklerin Efendisi? Hiç düşünmeden Yüzüklerin Efendisi'ne girdim ben. Çünkü tam tersi ya da aslında Türkiye'de çoğunluk öyle galiba. Filmler önce, kitaplar sonra geliyor değil mi? Hatta filmlerden sonra kitaplar da gelmeye geliyor. Ben de ilk filmler çok etkilendi. Tabii action figür falan o McFarlane'den bir altyapı vardı. Direkt Yüzüklerin Efendisi koleksiyonuna. Sonra kitaplar falan başladı. Yani aslında hiç başka bir şey düşünmedim yani böyle Marvel sevmeme rağmen ama Marvel'cıyız aslında diyorsun. Marvel çizgi romanlarını çok okumuşluğum var ama direkt Yüzüklerin Efendisi. Filmi seviyor muyuz? Filmden dolayı tabii. Çok seviyorum. Hala yani sanki ilk defa izlemişim gibi. Eşim kızıyor artık yani bunu izlemedin mi diyor. Bir de 3 saat sürüyor. O uyuyor. Ben hala aynı dehşetle Minas Tirith'e giriyoruz. Hevesi kaybetmedik. Hevesi hiç kaybetmedim. Aynen. Güzel abi. Peki soracağım ben. Şimdi mesela yeni dizi gelecek diyorlar işte ne bileyim yine bir Hobbit çekildi. Hani bunlarla ilgili fikir var mı herhangi bir? Abi yani benim nacizane fikrim Hobbit'i önce çekseydi Peter Jackson. Gerçi o bizden daha iyi biliyordur bu işi ama sonra Yüzüklerin Efendisi çekseydi Hobbitler daha çok beğenilirdi bence şu haliyle. Evet. Yüzüklerin Efendisi o kadar çıtayı yükseltti ki zaten bayağı topladığı Oscar'lardan da bu belli. Bayağı. Hobbit o yüzden birazcık böyle düşükmüş gibi kaldı diye düşünüyorum. Evet, bir de açıkçası. efekti falan çok fazlaydı yani öbürden artık insanlar bir de o alıştı. son filmde o savaş sahnesini çıkartmayacaklar. Evet. Değil mi? Keşke çıkartmasaydı. Değil mi? Çıkartmasaydı daha iyiydi bence. Sonuçta iyi yaptığınız detayları tutmakta fayda var. Bunu defalarca konuştuk. Daha önce de Hobbit'le ilgili konuştuğumuz videolar var. İyi yapılan iş iyi ama biraz üstten böyle zıbıt diye geçip gittiği bir olay. Bence biraz daha derinlemesine girse evet Hobbit. Ya acaba şey mi diyeceğim hani DC'de Marvel'da şimdi tabii prodüksiyon şirketleri kes bunu dakikaya indiriyor. Acaba onun da öyle bir zorunluluğu var mıydı bilmiyorum ama. Ben bilmiyorum olabilir. Belki de ondan. Veya bir alışkanlık işte ilk üçlemede de çünkü kamera arkaları falan çok böyle hani onu piyasaya sürerken onların da reklamını çok yapıyorsun ya böyle. Evet, bir de doğru söylüyorsun. Yani o da olabilir. Yani bir sürü sonuçta bizim de çok aslında hakim olmadığımız detayları olan konular. Evet, Yüzüklerin Efendisi film, koleksiyon. Güzel. Neler vardı figür olarak mesela ben çok merak ediyorum. En sevdiklerin neydi ya da? Valla en sevdiklerim aşağı yukarı Veta'nın bütün heykelleri vardı o zamana kadar. Son 2 seneye kadar çıkartmışlar. En sevdiğim seri Atlı serisiydi. Yani ben o seriyi en böyle ucuz hakir görünen parçayı bile çok severdim. Atlı serisi benim için ayrı bir şeydi. Sonra belki Troller güzel. Cave Troll, Stone Troll. Peki bir şey merak ediyorum şimdi aklıma takıldı önce. Yani sonuçta DC seviyorum, kitaplarını okudum diyorsun. Tamam filmden etkilendiriyorsun ama hani sonuçta o kitapları daha önce okudun, DC'ye daha hakimsin. Neden oradan bir şeyler değil de Yüzüklerin Efendisi yani o figürlerin yapılışı, kalitesi falan mı etkiledi nedir? Herhalde o zamanki film beni çok etkiledi. Çünkü Marvel filmleri bu kadar görselde değildi. Tamamen biz okuduğumuzu gözümüz canlandırma hayal gücü bize bırakılmıştı. Evet. Şimdiki gibi bir Marvel stüdyonun 10 senelik periyodu yoktu o zaman. Yoktu, doğru. Biz dükkanı açtığımızda bile bir tane film vardı. Kaptan Amerika'nın First Avenger filmi vardı. O yüzden herhalde o etkilendik sinemadan bir anda da karşımızda böyle Legolas, Aragorn heykeli görünce Allah
Herhalde öyle oldu yani. Ya, Olması lazım. o Side Show'un çıkarttığı ilk ürün... Evet, Side Show'un o çıkarttığı ilk ürünler de çok kaliteli ürünler bu arada yani. Evet. Çok yani güzel o şeyler Side var. Show mesela yani şimdi çoğu kişi bilmiyor. Bazıları unutmuş. O Diorama serisi vardı mesela. Ben o Diorama serisini gördüğümde yani kafayı yemiştim. O Saruman'la Uruk-hai, o Aragorn'un merdivenden çıktığı falan inanılmaz ya. O Diorama serisi keşke devam etseydi. Keşke, evet, aynı şekilde. Benim mesela kişisel favorim bu Saruman'la Gandalf'ın o kapıştığı anı veren çok güzel böyle o odanın dokusunun da çok net çalışıldığı. Aynen. Çok harika bir hikaye. Evet, çok güzel o şeyi falan. Parlak böyle. Koleksiyonda yok ne yazık ki. Vermedik mi sana o? Yok abi, de çok gördüm bir şey. Ayarlardık vallahi ya. Programı burada kapatıyoruz. Çok istediğim şey var ama yani elimde çok şey var ama istediğim daha çok şey var. Gerçi şu an çok mümkün değil yani. Bunu konuşamıyoruz. Bunu yasak olduğu için evet. Kes. Kes, bu da gitti. Güzel. Peki şimdi çıkacak olan diziye gelelim. Var mı beklenti, böyle bir heyecan? Heyecandan çok korku var açıkçası. Ben biraz diziden korkuyorum. Evet. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama beni korkutuyor yani. O benim aklımdaki dünyayı bozacak diye. Evet. Herhalde öncesini anlatacak. Tabii, biraz Aragorn'un evet, onun gençliği, işte o Rivendell'den gidişte de Gandalf'a gelene kadarki hikayeyi anlatacak herhalde. Ama işte sıkıntı şu, çok detaylı bir bölüm, çok ciddi derecede uğraşman gereken ve bilen adamlara ihtiyacın var. Bizim yine bunu da daha önceden bir konuşmuşluğumuz var. Şöyle bir durum var. O tecrübeli oyuncu tayfan gitti. Acemilerlesin şu an. Evet. Ve birçoğu da piyasa elemanlar bunlar. Yani aralarında daha önce hiçbir şeyde oynamamış oyuncular da var. Evet. Şimdi ağır bir proje, zor bir proje. Bilemiyorum. Şimdi Aragorn kafamıza çok oturdu yani. Tabii. Aragorn ego yani bizim için. Şimdi aynı şeyi mesela Star Wars, Harrison Ford, Han Solo filminde yaşadı yani. Evet. Tabii. Olmadı şimdi o çocuk. Kötü bir film değildi ama kötü bir film olmadı. Değildi ama Harrison Ford'u sen CGI ile gençleştirsen daha iyiydi. Daha iyiydi, evet. Evet. Yani aynı şeyi şimdi orada yaşar mıyız? Büyük ihtimalle. Şimdi mesela benim hep takıldığım Gandalf. Ama Gandalf Ian McKellen ya, bitti yani. Bitti değil mi? Evet, yani kitabı okurken bile o geliyor abi. Evet. Kitabın kapağında illüstrasyon yapıyorsun, ona benziyor. Ona benziyor. Hep bir sürü poster var. Piyasada gırla figürü var. Beyazdı, griydi, dövüşüyordu, kaçıyordu, at sürüyordu. Bir sürü şey var. Şimdi çıkartacaksın bir tane tipleme. Onu nasıl, ve bu arada az bir şey, 2 sezonu kafadan anlaştılar zaten. Hani evet, ülkede yürümesi var. Yani şimdi oraya bence ölmediği sürece Ian McKellen. Hani kesinlikle, kesinlikle yani. Saruman'da da aynı problemi yaşayacaklar. Ya. Saruman'da da yani sadece Gandalf değil. Benim orada söylediğim şey o. Christopher Lee sonuçta Tolkien'le de tanışmış, konuşmuş, ondan doneler almış bir adamdan. Şimdi belki de ilk filmini çeken veya atıyorum işte ne bileyim piyasadaki popüler dizi çok var abi, işte zombiler kalkıyor, Walking Dead oluyorlar. Bari Elrond geçecekse şeyle anlaşsalardı, Hugo'yla anlaşsalardı. Bari hani oradan da elfler nasıl geç yaşlanıyor falan diye bağlarlardı. Bence de. Bu bari bir Elrond'u koysalar oraya. Adam çok ama değişmedi de. Yok. Yok, o da yok değil mi? Kastı yok. Çok böyle yine Amerikan yeni jenerasyon birçok isim var. Arada birkaç İngiliz var. Onunla da ilgili bir video hemen yakın zamanda yapacağım. İnşallah Star Wars gibi olmaz da. Umarım. Yani çünkü eski üçlemeyi seven bizlere birazcık... Tabii. Abi Star Wars'un o ilk çıkan ki sonra işte 4-5-6 olarak adlandırılan serisine bakıp herkes Star Wars'u sevdi. Sonrasında teknolojik bir araba yarışı Fast and Furious'un Star Wars hali çıktı. Kesinlikle. Yani bu 7, 8, 9, 4, 5, 6'yı bile arattırır hale geldi. Evet. Ama çok Star Wars'lar kızmasın sonra bizi. Bilmiyorum ama yani ben o orijinal üçlemeyi... Ama onlar da aynı fikirde. Evet yani. Şimdi Darth Vader... Yani şimdi bir yerde Darth Vader var, bir yerde Darth Maul var. Darth Vader kadar Darth Maul figürü de var piyasada. Darth Maul son çıkan da en çok sevilen karakterlerin arasında. Yani biraz bana göre, benim kişisel fikrimdir, şişirilmiş bir karakter. Filmde kaç saniye çıkıyor abi bu adam? Evet ama orada George Lucas hata yaptı. Öldürüyor, sonra hatta pişman olup tekrar canlandırıyor animasyonlarda falan. Mechanical işte hatta bak burada figür de var. Telefonunda çalıyor. Telefon. Mola. Bu kesin mola. Bu kesin mola abi. Evet, şimdi tabii Star Wars diyorduk. Aslında tabii başarılı sonuçta baktığım vakit seyircilerini karşılayan bir film. İyi kötü hikayeyi devam ettiriyor, başa dönüyor, öne geliyor falan ama
Mesela benim Yüzüklerin Efendisi ile ilgili veya o Tolkien evreniyle ilgili dizide korktuğum tek şey, çok fazla olayın olduğu bir dönem, çok fazla şey yapacaklar. O açıdan hani bilemiyorum. Bakacağız. Evet, Darth Maul'un mekaniğinde kalmıştık değil mi? Evet. Bence harika bir figür bu arada. Yani acaba toparlayabilecek mi diyorsun? Bilmiyorum, evet toparlayacak ve çok büyük heyecanla bekliyorum ben. Sonuçta baktığım vakit ürün gamı da aslına bakarsan Hobbit'te sıkışmıştı Yüzüklerin Efendisi'nin. Evet. İşte bir kendi tekrarı var. Şimdi Mini Epics'te çıkan figürler, işte Galadriel, Legolas. Şimdi evet, hep ikinci versiyona döndük. Yüzüklerin Efendisi ikinci versiyonu. Evet. Meta da öyle. Yani şimdi Gandalf işte Frodo ile arabada çıkıyor. Çok güzel heykel ama yani işte çok güzel de. Çok güzel heykel ama fiyatından dolayı kötülüyoruz. Çok kötü heykel. Alınacak fiyat değil. Hiç alınacak değil. Ya şöyle bir sıkıntı var şimdi, yine aynı noktaya. Bu dizi, ya şimdi şeyler gelecek. Bir sürü elf karakteri var içeride. Heh. Mesela Glorfindel benim kişisel fanatiği olduğum bir elftir. Bende bir tane figürü var böyle Neka'nın çıkarttığı seriden. Çok da gösterişli olmayan, çok da piyasada bulunmayan bir figür. Onunla yıllarca idare ettik. Mesela o tür şeyleri çok bekliyorum ben. Şimdi o tip şeyler yaparlarsa ki yaparlar. Yaparlar. Yani komple o ürünüyle, figürüyle gelir. Evet. Büyük ihtimalle o planlamasını yapmışlar. Tabii yine Cem cümle her şeyi toplayıp çıkacağından Aynen. çok eminim. Zaten çok acayip bir yatırım yaptılar abi. Yani acayip paralar gitti. O acayip paraların da geri gelmesi gerekiyor. Lazım. O da zaten franchise'ı artık yapmazsan bu işi, kupasından tut magına kadar, figürüne kadar yapmazsan çıkmaz Öyle. o para yani. İnanılmaz paralar Mousepad'ler işte tabii, bilmem her neler. şey. Doğru. Game of Thrones'u mesela viskisine kadar suyunu çıkarttı. Evet. Johnny Walker'dan çıktı. Aynen. Bunu galiba söyleyemiyordum, keserim ben. Yani bakalım, öyle bir şey olmasını ben çok bekliyorum. O bakımdan güzel olur. Evet. Yani en hevesle bekliyorum. Bir de ben iyi kötü kabul etmeye artık böyle hazır hissediyorum kendimi ruh olarak. Yani adam yeni bir şey yazamayacak, yeni malzeme gelmeyecek. Evet. Olanların çeşitlendirilmesi hoşuma gidiyor. İşte ise anı olur. İyi kötü bir yerde durur gibi ama İşte orada biraz biz kafayı bırakırsak, eski kafayı, Evet. sıfırdan başlarsak evet. onların işi biraz daha kolay olur Daha yeni kolay, çekenlerin. evet. Ama biz kafayı bırakamazsak biraz zorlanırlar. İşte beklentiyi çok düşürmek gerekiyor bunda da. Yani çünkü Evet. kaotik bir olay. Düşürmek lazım. Evet. Aynen. Çok da iyi bir şey olmayacak diye bakıp iyi gelirse çok büyük mutluluk. Çok beklersen de hani işte gelecek dersen de sıkıntılı. O zaman çok daha kötü oluyor. Evet. Aynen. Ben falan okudum çünkü Gandalf'ın bir röportajı var. Gandalf oldu adam. Ian McKellen'ın bir röportajı var taze daha. Şey diyorlar işte hani bu yeni dizide sizce kim oynamalı Gandalf'ı diyorlar. Adam şey yapıyor. Nasıl ya? Benden başka biri mi oynayacak diyor. Daha teklif gelmedi ama diyor bence ben oynamalıyım diyor. Yani net. Kesinlikle. Ya biliyor abi, sonuçta yılların adamı, tiyatrocu. Tabii. Bir şekilde kültür olarak bu işin içinde doğmuş, Belki son büyümüş. dakika sürpriz yapar ya. Yok mu? Öyle bir Şu şey. anki yeni haberlerinde yok, bilmiyorum, ben de incelemedim, bir bakacağım, dediğim gibi onunla ilgili bir video yapmak istiyorum, biraz dedikodu bir videosu olsun yani. Evet, böyle. olsun, Sessiz, olsun. sakin, Aynen. güzel oluyor. Bakalım. Çok da gerçi ser veriyorlar, sır vermiyorlar Vermiyor, galiba evet, değil çok mi? Yani böyle bir sıkıntı. iki tweet atıyor falan. İşte haritadan Bir harita çektiler. evet onları veriyor, işte şu gelecek, bu gidecek filan diye. Biraz da sanırım onu aynı zamanda kendilerini korumak için yapıyor çünkü hani seçtiğin adam olan bu mu seçilir denmesin gibi. Denmesin ki Evet. ekranda görsün onu. Aynen Amazon öyle. çekiyor. Bayağı paralı Amazon çekiyor. için de büyük bir olay aslında. Çünkü Netflix'e o da rakip olmak istiyor dünya İstiyor, evet. piyasasında. Netflix'in elinde güçlü filmler var, güçlü diziler var. Belgeselleri efsane ya. Belgeselleri çok başarılı çekiyorlar. Ama Amazon'da kendini sınayacağı bir yer aslında. Bence de. Mitoloji aslında. Evet. İyi bir giriş ama ya, bulduğum konu iyi, yatırım iyi. Aslına bakarsan çok mantıklı bir hareket yaptın. Hala hazırda bir kitlesi de var. %100. Tehlikeli ama Aç. var yani. Evet, aç. Tehlikeli aç. ve aç. Evet, Aynen. ikisi bir arada geliyor. Ama sonuçta çalışacağı kesin. Yani iyi kötü seyredecekler. Yani o Tabii. bir sezonun Bir garanti. sezon illaki fix. fix seyredecek. Ne olacak, ne edecek, buna bakacakları %100. Yani Tabii. sonuçta. Ama ikinci sezon işte şey gibi olmasın sonra, Hakan Muhafız gibi olmasın. Abi işte bıçakla zırhı seçerlerse. Yani biz onun da bir sezonunu herkes seyretti, Türk, Evet. güzel Evet. diye ama döndük dolaştık aynı şeye geliyoruz. Bir Üçüncü sezonu çabaydı. Evet. çekmişler galiba. Öyle mi? Ya bir çabaydı, olabilitesi vardı ama evet, ikide bir patlama yaşadığını kabul etmek gerekiyor olayın. Aynen. Bilmiyorum vallahi. Şey var mı bu arada, hemen oraya da girelim. Yeni figür gelecek mi Yüzüklerin Efendisi'nde? Vallahi Buradan şimdi olayın reklamını da yapalım varsa öyle bir şey. gelmesini istiyoruz ama yani o ülke koşullarından dolayı, dövizden dolayı birazcık zor. Sonra evet. VETA da sağ olsun yurt dışında hiç enflasyon olmamasına rağmen iyi zam yapıyor yani. Evet yani. Getirmek istiyoruz ama uzun zamandır hep eskilerle idare ediyorduk. Aslında yeni bir
hareket. Evet, bir değil mi? Nefes alması Yeni gerekiyor. figürler gelmesi gerekiyor. Çünkü Marvel, DC, Star Wars sürekli yenileniyor. Doğru. Biraz Yüzüklerin Efendisi hep aynı şeylerden dönüyor. Evet. Onu bir yenilemek lazım. Bence de. Peki böyle... Şuraya bir Gandalf atlı. He ya, ne kadar güzel Arkamızda olur. mesela bir çekimde değil mi? Muhteşem. Evet, aslında öyle yapmak istiyorduk ama hani Yüzüklerin Efendisi... Sponsor buluruz belki. Belki. Bize bir atlı Gandalf olacak. Harika olur. Varsa Buradan da sesleniyoruz. onun reklamını yaptık. Ha, bu arada belirtmeden geçemeyeceğim ama bu noktada söylemek lazım. Uğur gerçekten büyük bir jest yapıp kanal için, kanalın adına bir Legolas hediye etti bana. Çok sağ olsun, çok teşekkür ederim. Biraz değil, bayağı utandırdı. Kanalımın ilk kutu açma videosu olarak da onu yapacağım. Buradan da onunla beni vermek istiyorum. Abi efsane bir şey. Ben teşekkür ediyorum yani. İnanılmaz bir jestti. Çok gerçekten değerli benim için bu olay. Bunu da belirtmeden geçmek istemedim. Evet, genel yapı olarak diyoruz, dizi, figürler, her şeyi konuştuk. Bir sorum daha var, benim hep merak ettiğim bir şey. Kişisel olarak hangi firmanın yaptığı hangi ürün, yani burada baktığımızda hoşuna gidiyor? Hangi firmanın? Evet. Teşekkür ederim. Olur abi. Şeyler. Kolay gelsin abi. Hangi firmanın? Yaptığı hangi ürün, yani illa Yüzüklerin Efendisi değil, genel olarak baktığımızda şu firmanın şu eseri, işte ne bileyim şu çıkarttığı heykeller çok hoşuma gidiyor, işte ne bileyim getirebiliyorsam özellikle o tarafa yöneliyorum dediğim bir şey var mı? Yani hem birazcık ilgi odak, müşterilerin talebi doğrusu şu anda en çok hoşuma giden Hot Toys firması Iron Man'leri, die-cast'ları çok hoşuma gidiyor gerçekten. Yani hiçbir zaman bir Hot Toys'cu ben kendim olamadım. Hot Toys'cu diye bir tabir var. Var evet. Yani ben daha çok genelde heykel seven bir insanım. 1/6'ya biraz daha uzağım ama hani kutuda gerek kutusu olsun, gerek görünüşü olsun. Şu anda en çok Hot Toys'un Iron Man'leri hoşuma gidiyor. İşçiliği etkiliyor diyorsun. Evet yani. Güzel, bence de. Evet abi. Onun dışında tabii ki Sideshow'un eskiden şimdi Prime One girdi ama Lord of the Rings'e. Prime One. Onu merakla bekliyorum şimdi. Bir Sauron yapmış, aman Allah'ım. Bayağı da 110 santim falan. Bayağı evet. Evlat edinebilirsin onu yani geldiğinde ama tabii hani ne kadara gelir yine apayrı bir konu. Evet, o da yine 2400 dolarlarda falan çıkacak diye biliyorum. Yani figür efsane, çok iyi işlenmiş, işçilik 10 numara, görüntü, pozlama, her Biraz şey. yalnız bir şey fark ettin mi? Veta'nın heykelini, üst Veta heykel, alt base Sideshow base gibi biraz. Biraz Sideshow'u karıştırmışlar. Karışık evet, melez görüntülü bir heykel ama yine de efsane. Ama boyu yine çok 110 santim bayağı başarılı. Şansımı denemek istiyorum açıkçası ama. Beraber ortak girelim. Olur Allah öyle bir şey. Biraz sende kalır, biraz bende kalır. Bir hafta sana, bir hafta bana. Aynen, ortak girelim. Tadını alana kadar. Abi çok zorlaştı yani, koleksiyon zor bir iş. Ama şimdi şöyle düşünsene, Prime'ın bir böyle Aragorn'lar, Legolas'lar bir seri çıkarttı. Hepsi 110 santim böyle. Efsane olur. Muhteşem olur. Efsane. İnşallah başarılı olur. Evet yani umarım koşullar da biraz daha düzelir ki evet, bizde eskisi gibi. Evet. Topa girebileceğim bir an, işte bir şansın olması açısından. Aynen. Eskiden daha rahat. Tabii şu an ciddi olarak bayağı bir uğraşman, incelemem, bakmam ve ondan sonra da ne alacağım kararına varmam gerekiyor. Tabii. Çünkü eskiden 3 alıp 2 alıp bunda yanılmışım. Payı vardı, şimdi o pay yok. Şimdi o yok yani. Nokta atışı atman lazım ki o figür eve geldiğinde tamam. Evet. Mutluyum deyip dönüp gidebiliriz. Para harcadım ama bu onu hak ediyor dememiz lazım. Çok doğru yani şu an çok zor oldu. Ciddi hesaplamak gerekiyor abi onu. Aynen. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi bir mola, bir sonraki programda da farklı şeyler konuşarak farklı. Bu sefer farklı konuşuruz. Bence de. Yüzüklerin Efendisi yok. Futbol. Bence olur. Süper bir Galatasaraylıdır, süper bir Beşiktaşlısın. Aynen. Bu konuda da muhabbetimiz oluyor. Güzel muhabbet çıkar. Aynen. Bir sonrakini yarı yüzükler, yarı futbol olarak geçirebiliriz gibi geliyor bana. Tamamdır. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İkinci bölümü burada bitti. Görüşmek üzere. Evet, yine Nişantaşı'nda Hero Select'teydik. Güzeldi, güzel muhabbet ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nevalemiz de bizimle. Buna da bir açma videosu yapacağız artık. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Smeagol'un evinden hepinize sevgiler.